Kontrast Podcast'in bir yeni bölümünden herkese merhaba. Herkese merhaba. Gökçe nasılsın? Nasıl gidiyor? Uzun süredir podcast çekemiyoruz. Neler oldu, neler bitti biraz anlatalım istersen. Evet, herkesin başına geldiği gibi biz de biraz ara vermek zorunda kaldık. Neden ara verdik diye bölüm çekmeyeceğiz ama merak etmeyin. Sadece ben iş değiştirdim. Bazı hayatımda yenilikler oldu. Bu yüzden de işte bir süreliğine çekemedik. Ama şimdi devam ediyoruz. Sen nasılsın Barış? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim, güzel gidiyor. Yeni değişiklikler için uğraşıyorum ben de kendi hayatımda. Ya aslında konuştuğumuz gibi böyle bizim podcast çekerken işte bunu düzenli yapalım, fazla çekelim, edelim gibi bir şeyimiz yoktu. Gökçe'nin de hatta bir sözü vardı podcast'imizde. Benim işte bir yıl içinde 15 podcast çekeceğim gibi bir planım, hayalim yok. Kendimiz ne zaman bunu paylaşmaya hazır hissedersek o zaman aslında çekmeye çalışıyoruz bölümlerimizi. Ama artık daha düzenli ve konularımızı da belirledik. Biraz da anlatacak şeyler de biriktirdik aslında hayatımızda. Artık yeni küçük videolarla da sizlerle de olacağız aynı zamanda. Aynen öyle. Artık böyle beraber yan yana da çekmeye başladık. Hem görüntü hem ses olarak çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Evet, sizlerin de yorumlarını bekliyoruz bu Evet. konuda. Şimdiden kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Her hafta yeni bölümlerimizde sizinle olacağız. Peki Gökçe, bugün ne konuşuyoruz? Bugün aslında düşünceli ve takdir veren insanlar olmanın önemi ve aslında bu çerçevede kendi deneyimlerimizden yola çıkarak nelerle karşılaştık, nasıl olmalı, nasıl olmamalı bunları irdeleyeceğiz. Günlük hayatımızda her zaman bahsettiğimiz, biri size takdir ettiğinde çok mutlu olduğunuz ama bunun önemi üzerine çok da fazla düşünülmeyen bir konu veya çok da fazla üzerine konuşulmayan bir konu. Biraz böyle insanı çok mutlu eden bir şey ama üstüne de çok konuşulmayan bir şey. Evet. Daha göz ardı edilen bir konu. O yüzden biz de bu konuyu konuşmaya karar verdik. Yani bu biraz böyle çocukluktan gelen bir konu. Aslında takdir edilmek insanın yaptığı eylemlerin doğru ya da yanlış olmasını tayin etmesine de yol açıyor. Bir çocuk yürüdüğü zaman onu alkışlamak belki pedagojik olarak doğru olmayabilir, bilmiyorum ama ya da iyi şeyler yaptığında çevresi tarafından ona alkışlanması, destek verilmesi hayatında birçok konuda etkiliyor. Tabii biz bunu kendi arkadaş ilişkilerimizde de görüyoruz. İş hayatında yöneticilerimizle ya da iş arkadaşlarımızla da görüyoruz. İlişkilerimizde de aynı şekilde bunun yansımalarını ve önemini görüyoruz. Nereden başlayalım Gökçe? İstersen arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde takdir etmek, takdir edilmek. Ya da düşünceli davranması, arkadaşının sana bunlar üzerine konuşabiliriz. Evet. Nasıl etkiliyor seni? Niye böyle bir ihtiyacın oluşuyor mesela? Buradan başlasak. Öncelikle tabii ki de arkadaş seçiminizden ve arkadaşlarınızdan, o karşınızdaki insandan, arkadaşlarınızdan emin olmanız, gerçekten karşılıklı birbirinize değer vermeniz önemli bir şey. Yoksa bunu etrafınızdaki herkese yapın, herkese çok düşünün gibi bir şey söyleyemem. Çünkü zaten herkesi düşünemeyiz. Buna yetemeyiz zaten. Ama tabii ki de hayatımızda sevdiğimiz ailemiz, arkadaşlarımız ya da duygusal ilişkilerimiz olabiliyor. Onlara karşı düşünceli davranmak veya takdir vermek karşı taraf için de sizin için de aslında çok güzel ve insanı pozitif yönde etkileyen bir şey. Arkadaşlarımızda da örneğin ufak bir düşünce, belki sizin çok sevdiğiniz bir tatlıyla karşılaştı, sizi düşünüp size aldı ya da en basitinden ayrıldığınız arkadaşınızla evet dönebildim mi diye, hani belki geç bir vakitse sizi merak edip sordu ya da en basitinden sen nasıl döneceksin diye sordu. Bunlar önemli şeyler. Evet, yani bu konular gerçekten önemli. Şöyle bir konu oluyor aslında. İnsanlar böyle birbirlerini çok düşünüyorlar ama hareketleriyle ve sözleriyle bunu belli etmedikleri zaman bu karşı tarafa tam olarak geçemiyor. Yani biz telepatik olarak anlaşamıyoruz çevremizdeki insanlarla. Bu yüzden bunu davranışlarımızda dile getirmemiz önemli bir nokta. Aslında ben kültürel olarak da bunun bize çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hep
bizim kültürümüzde bu konular önemli şeyler. Herhangi bir küçük şeyde bile hemen bu kutlanır. Karşı tarafa destek vermek için insanlar bir araya gelir. İyi ve kötü günlerde hep böyle birbirinin yanında olan da bir kültüre sahibiz bence bu konuda. Ama unuttuğumuz şeyler de oluyor. Günden güne insanın belki bireyselleşmesiyle bu arkadaşlık ilişkilerinde özellikle bazı konular gözden kaçabiliyor ve karşı tarafa onu düşünüp düşünmediğimizi aktaramayabiliyoruz. Sence buradaki sorunun kaynağı ne? Niye bu konu doğuyor? Ya zaten arkadaşlıkta karşılıklı birbiriniz düşündüğünüz noktalar oluyordur. Ama bazen tabii ki de iş yoğunluğu, hayat yoğunluğu, işte bir şeylere yetişebilme, kendi hayat koşturmacasında insanlar bazı şeyleri atlayabilir. Bu çok normal. Sürekli zaten her arkadaşınızı eminim çok fazla işte sevdiğiniz ve düşünmek istediğiniz insan vardır. Ama zaten herkese aynı anda sürekli düşünemezsiniz. Ama bazen bunu belli etmek, karşı tarafa daha sık açtırmak, düşünceli davranışlarda ya da sözlerde bulunmak, illa bu davranışla olmak zorunda değil, söz de olur. Veya takdir etmek, desteklemek, arkasında olmak. Yani örneğin çok korktu, comfort zone'dan çıktı, bir işe başlıyor, bir hobiye başlıyor. Bunlarda onu gerçekten ben senin arkandayım, bence yaparsın diye desteklemek veya seninle gurur duyuyorum demek bence çok önemli ve çok değerli. Böyle de düşünceli ve takdir veren biri olabiliriz. Katılıyorum dediklerine ama şey de var, yani böyle bazı insanlar da gerçekten ilgi konusunda çok aç oluyorlar. Evet. Tüm dertlerini karşı tarafa aktarıp sanki kendi derdiymiş de çözüm bulması gereken taraf sizmişsiniz gibi bazı arkadaşlıklarınızda olabiliyor. Tabii bunu biraz konunun dışında tutmak ve bu insanlara karşı da hani negatifliği yaymanın bir aslında çok iki tarafa da faydası olmayan bir konu yani bugünün sonunda. Bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Yani her insanı mutlu edeceksiniz, herkese ince düşünceli davranacaksınız gibi bir durumda yok. Size göre değerli olan, sizin için hayatınızda önemli olan ve sevdiğiniz arkadaşlarınıza zaten bunu yapmanız gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Biraz Evet. daha. Yani duygusal ilişkilerde de aslında buna benzer. Aynı şekilde tabii ki de herkesin kendi bir hayatı var, hayat koşturmacası var, işi var, gücü var, okulu var. Ama yine de karşı tarafı düşünceli davranmak, yanında olmak, takdir etmek, işinde yaptığı bir güzel bir şey de. Bunlar önemli oluyor aslında arkadaşlıkla, duygusal ilişkide bunlar benzer noktada diyebiliriz. Aklına gelen farklı bir nokta var mı? Şey noktası var, aslında sevgiyi göstermenin dili her insan için aynı olmayabiliyor. Her kültürde aynı olmayabiliyor. Bazısı için böyle bir bakışla bu anlaşılabilirken bazısı için böyle dağları delmek gerekebiliyor. Bu yüzden belki bazı insanlar size sevgi gösteriyordur ya da sizi düşünüyordur. Ama siz bunun farkında olmayabilirsiniz. Biraz da karşı taraftaki insanları anlamak ve buna göre davranmak da önemli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle benim de hayatımda gördüğüm çok farklı sevme şekillerine sahip insanlar olabiliyor arkadaşlık tarafında özellikle. Bunu ekleyebilirim bu konuda. Aynen katılıyorum. Peki iş hayatındaki düşünceli olma ve takdir verme konusuna gelirsek burada sence neler önemli? Hangi noktalar önemli? Ben özellikle yönetici pozisyonlarında bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle stajyer, junior seviyedeki insanların kariyerlerinin başında oldukları için ve bu yolda bazen kesin olarak evet ben bunu yapacağım diye bir şeyleri olmuyor. Onlara özgüven sağlamak için aynı zamanda yaptıkları işin tabii ki sadece yani kötüyse de iyi demiyoruz ama iyi yaptıkları işleri övmek, öne çıkarmak, bu insanlara kredi vermek bence modern dünyanın liderliğinde en önemli konulardan biri. Çünkü işte eski tip yöneticilikte krediyi alan tek insan yönetici tarafı olurken artık birlikte gelişen bir takımın parçaları, bir puzzle'ın parçaları olarak insanların yaptığı işler öne çıkıyor. Bu yüzden oradaki ekipteki insanları bazen işte hafta sonu ne yapacaksınız diye sormak ya da ortak etkinlikler planlamak, onları düşündüğünüzü belli etmek hem ekip motivasyonunu çok etkiliyor
hem bu insanlarla ileride de çalışacaksınız. Yani onlarla arkadaş olmanızda bence bir sorun yok. Hani hiyerarşik düzeni bu kadar kurmak gerekmiyor bence artık iş yapmak için. Bu yüzden ben çok çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum iş ilişkilerinde. Bu appreciation dediğimiz kavramın. Sen neler düşünüyorsun? Katılıyorum. Orada gerçekten bir takım olmak, beraber çalıştığın insanlar güzel işler yaptığında onu takdir etmek veya ellerine sağlık, hani emeğine sağlık, çok güzel yapmışsın, teşekkür ederim demek, bunlar çok önemli şeyler. Ve bahsettiğin gibi yani tabii ki de iş ortamında herkesle arkadaş olmak zorunda değiliz. Ama beraber çalışıyoruz zaten, hani o kurumu, işi seçtiyseniz yine bazı şeylere dikkat edip filtreleyip seçmişsinizdir. Yani çok da birbirinden uzak insanların beraber çalıştığını düşünmüyorum. Yani tabii ki de böyle case'ler de vardır. Ama zaten böyle beraber çalıştığınız, aynı hedef için beraber koştuğunuz insanlarla belli bir çerçevede arkadaş olmak, bir şeyler paylaşmak bence sorun değil. Aynı zamanda bahsettiğin gibi işte hafta sonunuz nasıl geçti, hobileriniz neler, neler yapıyorsunuz diye bahsetmek çok önemli. Çok da insanı mutlu eden bir şey. Hani beni de motive eden bir şey mesela. Gerçekten yani tamam, çalışıyoruz günün sonunda, iş yapıyoruz. Ama bir şeyler paylaşmak ya da yaptığın bir iş için ellerine sağlık denmesi, işte ya da ellerine, ya kötü bir şey de yapmış olabilirsin bu arada, ya da işte hani aynı şekilde hani şöyle yapsan daha güzel olur diye uyarılması, tabii ki de pozitif iletişimde de çok daha önemli oluyor. Düşünceli olma konusunda yani örneğin iş hayatında tabii ki de herkesi düşünemezsiniz. İşte ya yöneticiyseniz ekibinizi aşırı düşünceli davranmak ya da ekip arkadaşınıza da bu çok böyle olası bir şey değil hani. Yani arkadaşlık ilişkisine kıyasla. Ama burada da örneğin mesela ekip arkadaşınız çok yoğundur, onu biliyorsunuzdur ve sizin belki o an elinizde çok fazla iş yoktur. Bence onu o konuda yardım etmekte, desteklemekte bir sıkıntı yok. Ya da aynı şekilde ekibiniz için ekibinizin işte çıkarını gözetecek, haklarını savunacak şekilde davranmakta, onları iş konusunda düşünmekte önemli diyebilirim. Yani iş konusundaki düşünme kısmında düşünceli olmak önemli oluyor. Katılıyorum ben de bu konuda %100. Ve biraz da şey düşünüyorum, yani mesela işte Zeo'da bizim zamanda uyguladığımız işte holakrisi diye bir düzen vardı. Daha yatay hiyerarşinin olduğu, insanların kendi sorumluluklarından mesul olduğu ve aslında karar mekanizmalarının da yatay olarak ilerlediği bir sistemdi. Şimdi baktığımız zaman yapılan işlerde de artık özellikle dijitalde herkes aynı işi yapmıyor. Farklı iş tanımları var. Ve insanlarla bir iş için konuşurken, onları işe alırken zaten kendi sorumlulukları dahilinde alıyorsunuz ve bu alanda biraz uzman olmalarını da bekliyorsunuz. Yani tek başına karar veren yöneticilerden ziyade ekipteki insanların yetkinliklerine göre karar verilmesi önemli. O zaman da tüm yük aslında tepedeki yöneticide olmuyor. Aslında tüm ekibin eşit olarak yüklenmesi söz konusu oluyor. Burada yöneticinin görevi bir konuya çok iyi karar vermek, tüm işleri çok iyi yapmak değil. Tam tersine bu ekibin bir harmoni içinde çalışmasını sağlamak. Ve buradaki en önemli konu da motivasyon oluyor. Yani biz bu insanları nasıl iyi bir şekilde motive ederiz? Biz bu insanlarla birlikte nasıl bir takım oluruz ve güzel işler çıkarırız? Buna odaklanmak gerekiyor. Bu yüzden de bence iş hayatında çok önemli bir konu. Evet, ama mesela eskiden şöyle düşünülüyordu. Hani motivasyona ihtiyacı yok, zaten çalışıyor. Hani bu iş ve hani parasının karşı parayı veriyoruz. Aynen. Hani karşında zaten para alıyor. Motivasyona ne gerek var diye bir düşünce vardı, ama artık hani günümüz dünyasında, hele ki Z kuşağına da baktığımızda, ben de bir Z kuşağıyım. Başından olsa da 97'li olarak. Bunlar önemli faktörler. Bir şirketin sadece size maaş olarak geri dönüşünün olması yeterli olmuyor günümüz dünyasında. Evet, birçok benim böyle arkadaşım yarı maaşlara daha kültürü genç olan ve bu konuları önemseyen şirketleri seçiyorlar ve kariyerlerini bu alanlarda devam ettirmek istiyorlar. Çünkü bu yapılardan çok sıkılmış durumdalar.
onlar için alacakları ekstra işte %50 maaşın yerine yöneticileri tarafından iyi davranılması ya da kendilerini geliştirebilecek bir ortam bulabilmeleri, aynı kafada insanlarla birlikte çalışmaları daha önemli oluyor. Peki Barış, sen bir ekip yönetiyorsun. Hı. Bir ekibin var iş hayatında. Sen nelere dikkat ediyorsun? Neler yapıyorsun? Hani nasıl düşünceli davranıp takdir veriyorsun? Bunlardan bize örnek verir misin? Yani yeterince iyi miyim kötü müyüm bu konuda bilmiyorum. Tabii ki bunu yargılayacak insan ben değilim. Ama benim için en önemli nokta sorumluluk vermek. Bir işi alıp sürekli hani bu olmamış bunu ben yapıyorum, bu olmamış gibi değil. Daha böyle pozitif feedbackler vererek. Burada böyle bir örnek de var. Bak buna da bakabiliriz. Aslında şu da var gibi. Daha böyle geliştirici noktalarda destek olmaya çalışıyorum ben ekibime. Onun haricinde daha böyle arkadaşlık gibi bir ilişki ama tabii iş tarafında iş gibi bir ilişki. Oradaki ayrımı en başından net bir şekilde böyle kuruyoruz aramızda. O yüzden arkadaşça iş yapabiliyoruz. Sınırlarımızı daha iyi biliyoruz. Ve benim işte How Was Your Week diye bir toplantım var. İşte cuma akşamları otururuz, bu hafta iş olarak neler yaptık onu konuşuruz. Sonra da hafta sonumuzda neler yapacağımızı birbirimize anlatırız. Pazartesi günleri kişisel hayatımızdan bir adet güzel haberi alır, birbirimizle paylaşıp üzerine konuşuruz. Hafta sonumuzun nasıl geçtiğini birbirimize anlatırız. Bir bence artı olarak ayda bir en azından mümkünse offline değilse online olarak ekibin birlikte oturup vakit geçirmesi, bir motivasyon etkinliği yapması bence önemli. Ben biraz da bunları yaparak sağlamaya çalışıyorum. Çok sert böyle işte bir iş olmadığı zaman bile üst taraftan gelen stresi aslında alıp bunu biraz daha yumuşatarak alt tarafa aktarmak benim yapabildiğim en iyi nokta oluyor ekibi yönetmek açısından. Çünkü oradaki insanların daha iyi iş yapmalarını, daha motive olmalarını sağlamak için onlara daha rahat bir ortam sunmanız gerekiyor. Bu şekilde aslında ben biraz iş tarafında bunu sağlamaya çalışıyorum diye özetleyeyim. Peki iş tamam. Arkadaşlıkta ve duygusal ilişkilerinde nasıl yapıyorsun? Birkaç örnek verirsen. Düşüneyim. Yani arkadaşlık tarafında çok iyi yapıyor muyum? Bunu çok emin değilim. Biraz kötü olabilirim. Buradan tüm arkadaşlarımdan da özür dileyebilirim. Ama benim yakın olan arkadaşlarımla ilişkim biraz da onların kötü zamanlarında ya da iyi zamanlarında yanlarında olmak, onlarla bir şeyleri oturup derinlemesine paylaşabilmek benim için önemli oluyor. Ve bu aramızdaki ilişkinin daha kuvvetli olmasını, bağlarımızın daha sağlam olmasını sağlayan bir nokta oluyor diye özetleyeyim. Ben kendi adıma çok iyi bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. En azından evet bir aldık. Artı birimizi aldık. Sen neler yapıyorsun? Arkadaşlarına nasıl değerli olduğunu hissettiriyorsun onların? Ya bir kere örneğin güzel bir iş yaptıysa, onunla gurur duyduysam gerçekten söylüyorum. Yani hiçbir zaman böyle ya da bir şey giymiştir, çok yakışmıştır, çok güzel olmuşsun ya da işte saçın çok güzel olmuş, çok beğendim bugün seni diyorum. Yani bu belki hani önemsiz bir şey gibi gözükebilir ama karşı tarafı ne zaman bunu yapsam mutlu eden bir şey. Ya da gerçekten bir sağlık sorunu olduysa, bir sorun olduysa arayıp işte mesaj atıp yanında olmaya çalışıyorum, soruyorum. Elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma tabii ki de hani çalışıyoruz, işte işimiz var, işte hobilerimiz var, bir hayatımız var. Her arkadaşımıza her zaman yetişemeyebiliyoruz. Ama mümkün olduğunca elimden geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Gerçekten benim için değerli olan arkadaşlarımla bağımı koparmamaya çalışıyorum. Ya da örneğin aklıma bir şey geldi onunla ilgili. Onunla ilgili bir şey olduysa onu alabiliyorum. Ya da işte almasam bile fotoğrafını çekip aklıma sen geldin diyebiliyorum. Ama sanırım benim arkadaşlık olarak hani gerçekten sevdiğim tüm arkadaşlarım için hani her zaman onların yanında olduğumu, belki söylemediklerim de olmuştur ama her zaman öyle hissediyorum. Hani her zaman yanımda olduklarımı bilsinler bunu isterim. Bunu öyle hissettirebilmek aslında biraz daha olay. Evet. Hani illa bunu... Umarım hissediyorlar. Yani bunu sözle söylemek de her zaman bir gerçekçi olmuyor. Bunu davranışlarla ifade etmek ya da onlara bunu
benimsetebilmek bence önemli bir nokta. Evet. Bir de mesela örneğin işte iş değişikliği var. İşe kabul aldı. Hadi hemen kutlayalım diyorum. Çünkü yani hani ya da işte belki hayatında küçük bir değişiklik oldu. Onu böyle hani gerçekten güzel bir şey kutlayalım diyoruz. Yani hatta işte biz de geçen haftalarda arkadaşlarımız da bizde bir sürü şey kutladı. Güzel şeyler. Yani karşı taraftan gelince de mesela beni çok mutlu eden şeyler. Ya bir de aslında yaşadığımız hayatlar böyle işte kaç saat işte çalışıyoruz. Bir sürü böyle kariyerimizle ilgili sorunlarımız, yeni gelişmelerimiz, bir sürü şeyimiz var, bir yoğunluğumuz var üstümüzde. Ve böyle durduk yere bir güzel haber hayatımızda çıkmıyor hiçbirimizin. Ve bu tarz şeyler küçük görünse bile aslında çok önemli şeyler. Çünkü insanın hayatını değiştiren şeyler. Bu yüzden küçük de olsa her şeyi ben kutlamak gerektiğine inanıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve insanın hayat kalitesini de arttırdığını, günlük motivasyonunu arttırdığını da düşünüyorum bu konuların. Evet yani mesela benim de iş değişikliğimde sen hemen kutlayalım demiştim. Böyle bana kokteyl ısmarlamıştın. Bu da çok güzeldi. Evet, güzel kokteyldi. Yani sonuç olarak tabii ki de hayatımız çok yoğun olabilir ama iş hayatı, arkadaşlık ilişkilerimiz ya da duygusal ilişkilerimizde düşünceli davranmak, bunu göstermek tabii ki de hani kötü bir şey değil, bir zayıflık değil. Aksine çok ince bir şey, ince bir davranış. Çok önemli. Buna belki biraz daha dikkat edebiliriz. Ama bu yapmacık olarak da olmamalı. Tabii ki. O çok belli oluyor çünkü insanların bunu böyle istemeden yaptığı case'lerde. Aynen. Belki yani arkadaşınızı ya da çalıştığınız insanları çok seviyorsunuz, çok düşünüyorsunuz ama belki bunu göz ardı edip düşünemediğiniz ya da yeterince takdir edemediğiniz durumlar oluyor. Belki bunu hani gözden geçirme fırsatı olabilir sizin için bu bölümü dinledikten sonra. Bence çok güzel bir özet oldu. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube'dan, Spotify'dan ve Apple Podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.